D.B. Cooper. 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 Hijacking a Northwest Airlines jet, ransoming the passengers in Seattle, then making a getaway by parachute. Master criminal. Bill Curtis reports. Gece karanlığında uçan bir Boeing 727'nin arka kapısında durduğunuzu hayal edin. Altınızda sadece dondurucu bir fırtına, uçsuz bucaksız dağlar ve Washington eyaletinin vahşi ormanları var. Elinizde $200.000 nakit parayla Reno civarında o karanlık boşluğa cesur bir paraşüt kaçışına adım atıyorsunuz. Yere indiğinizde kim olduğunuzu, aslen nereden geldiğinizi veya nereye gittiğinizi bu dünyada hiç kimse bilmiyor. Onu veya ona ne olduğunu bulana kadar yetkililer aramaya devam edeceklerine söz vermişlerdi. Ancak yıllar 10 yıllar geçti ve sırlar daha da derinleşti. Bugün sizlerle sivil havacılık tarihinin çözülememiş tek uçak kaçırma efsanesini, D.B. Cooper dosyasını derinlemesine inceleyeceğiz. Tarih 24 Kasım 1971, Şükran Günü arifesinde. O serin çarşamba öğleden sonrası. Elinde standart bir iş çantası taşıyan orta yaşlı bir adam, Portland Uluslararası Havaalanı'na adım attı. Bilet gişesine yaklaştığında kendisini sadece Dan Cooper olarak tanıttı ve Washington'daki Seattle şehrine tek yönlü bir bilet satın aldı. Cooper, Northwest Hava Yolları'nın uçuş 305 sefer sayılı uçağına 36 yolcu ve 6 mürettebat üyesiyle birlikte sessizce bindi. Uçağa geçtikten sonra kabinin sağ tarafında en son koltuk sırasının tam ortasındaki koltuğa yerleşti. 1970'lerin rahat havacılık kuralları geçerliydi. Bu yüzden kendine bir içecek sipariş etti ve sakince sigarasını yaktı. Fakat uçak kalkış için pistten ayrılıp havalandığında olayların seyri aniden değişti. Cooper sakince arkasına döndü, kendine en yakın uçuş görevlisi olan Florence Schaffner'a bir zarf uzattı. Zarfın içinde çantasında güçlü bir bomba bulunduğunu açıkça belirten el yazısıyla yazılmış bir tehdit mesajı vardı. Schaffner muhtemelen büyük bir korku içinde adamın istediğine uyarak yanına oturdu. Cooper, kadına iş çantasının içini açıp gösterdi. İçeride 8 çubuk dinamit duruyordu. Hava korsanının talepleri oldukça net ve ürkütücü derecede basitti. Tam $200.000 nakit para ve güvenliği için 4 adet paraşüt istiyordu. Ayrıca uçak Seattle'a teker koyduğunda uçağın yakıtını derhal doldurması için bir yakıt tankının pistte hazır bulunmasını talep etti. Taleplerine uyulmaması halinde uçaktakilere işi yapmakla, yani dinamitleri patlatmakla tehdit etti. Durumun ciddiyetini anlayan Schaffner, mürettebatı ve pilotları acilen bilgilendirmek üzere kokpite fırladı. Onun gidişiyle birlikte yerine Tina Maglow adlı bir uçuş görevlisi Cooper'ın yanına oturdu. Maglow kabinin arkasındaki telefonu eline aldı ve uçak kaçırma eyleminin geri kalanı boyunca Cooper ile kokpit arasındaki hayati bir aracı olarak görev yapmaya başladı. Sonraki 1,5 saatlik süre tam bir kabus gibiydi. Uçuş 305, yetkililere zaman kazandırmak amacıyla Seattle semalarında belirli bir rotada sürekli daireler çizilerek uçmaya başladı. Bu sırada yerdeki yerel ve federal kolluk kuvvetleri korsanın istediği fidyeyi ve 4 paraşütü bulmak için adeta zamanla yarışıyordu. Para yerel bir bankadan hızla toplanan 10.000 adet $20 banknotlardan oluşurken paraşütler yakındaki bir sivil paraşütlü atlama okulundan temin edildi. Saatler 17.45'i gösterdiğinde uçağın orijinal varış saatinden 2 saatten fazla bir süre gecikmeyle uçuş 305 nihayet Seattle havaalanına iniş yaptı. Güneş çoktan batmış, karanlık çökmüştü ve yetkililer güvenlik amacıyla uçağı asfaltın en uzak, en ıssız kısmına çektiler. Uçak tamamen durduğunda toplanan devasa fidye ve paraşütler dışarı çıkıp bunları içeri taşıyan uçuş görevlisi Maglow'a teslim edildi. Anlaşmanın kendi üzerine düşen kısmını yerine getiren Cooper, uçaktaki tüm yolcuların ve 2 uçuş görevlisinin inmesine müsaade etti. İnen yolcuların çoğu bir hava korsanı tarafından rehin alındıklarını, uçağın kaçırıldığını dahi bilmiyorlardı. Uçakta sadece Cooper ve 4 mürettebat üyesi kalmıştı. Fidye uçağa yüklendikten sonra Cooper, Maglow'a yeni istikametinin Mexico City olduğunu, bunu derhal kaptana iletmesini söyledi. Ayrıca kaptana teknik talimatlar verdi. Uçuş takımları dışarıda açık kalacak. Kanatlardaki flapler tam 15 derecede tutulacak ve uçak asla 10.000 fit irtifanın üzerine çıkmayacaktı. Kabin içindeki tüm ışıklar kapalı tutulacak ve en önemlisi uçağın arka kısmından gövdenin bel altından açılan uç merdiveni tüm uçuş boyunca açık kalacaktı. Ancak bu isteklerinden ikisinin anında yerine getirilmesi teknik olarak imkansızdı.
Birincisi, uçağın bu yapılandırmayla Meksiko City'ye direkt uçması imkansızdı. Bunu mantıklı bulan Cooper, yolda Reno, Phoenix, Yuma veya Sacramento gibi şehirlerden birinde yakıt ikmali yapmayı kabul etti. Ve nihayetinde Reno, Nevada konusunda anlaştılar. İkinci sorun ise açık bir merdivenle pistten kalkış yapmanın imkansız olmasıydı. Cooper, McLaughlin, havada bu merdivenleri nasıl açacağını kendisine öğretmesi şartıyla kalkış esnasında merdivenleri kapatmayı kabul etti. Yakıt ikmalinde yaşanan bazı aksaklıklar sebebiyle yerde yaklaşık 2 saat boyunca park halinde kalan uçuş 305, nihayet saat 19.36'da tekrar gökyüzüne yükseldi. Kalkışın üzerinden 5 dakikadan az bir zaman geçmişti ki Cooper, McLaughlin'a artık kokpite gitmesi ve kapıyı kilitlemesini, o andan itibaren de kesinlikle rahatsız edilmek istemediğini belirtti. McLaughlin arkasına dönüp Cooper'a son bir kez baktığında onu koridorun tam ortasında sanki atlamaya hazırlanıyormuş gibi dikilirken gördü. McLaughlin hızla kokpite geçerken kapıyı arkasından kilitledi. Uçak dışarıdaki dondurucu karanlığın ve fırtınanın içinde tam 3 saat boyunca uçtu ve sağ salim Reno'ya iniş yaptı. Uçak durduğunda gergin mürettebat yavaşça ve dikkatlice kabinin arka tarafına doğru ilerledi. Fakat kabin bomboştu. Ne o gizemli hava korsanı Cooper'dan ne de dehşet verici bombadan en ufak bir iz vardı. Uçuş sırasında arka uç merdivenin sonuna kadar uzatılmıştı. Hatta iniş anında yere sürttüğü için hafif bir hasar dahi görmüştü. Olan bitenin tek bir açıklaması olabilirdi. Uçuş 305, Seattle ile Reno arasında fırtınalı gökyüzünde süzülürken Cooper paralarla birlikte bir paraşüte sarılmış, o merdivenlerden inmiş ve kendini gecenin karanlığında boşluğa bırakmıştı. Cooper'ın atladığı kesinleştiği an uçağın etrafını düzinelerce FBI ajanı sardı. Uçağa giren ajanlar hemen delil aramaya koyuldular. Ancak elde ettikleri fiziksel kanıtlar can sıkıcı derecede azdı. Siyah klipsli bir kravat, içilmiş 8 adet sigara izmariti ve geride bırakılan 2 adet paraşüt. Fidyeyi ve dinamit dolu iş çantasını ise kendisiyle birlikte karanlığa götürmüştü. Kaçırmanın hemen ardından o gece yapılan röportajlarda görgü tanıkları onu 40'lı yaşlarında kahverengi kaşlı, koyu saçlı ve beyaz tenli olarak tanımladılar. Üzerinde koyu bir takım elbise, beyaz gömlek, kravat, koyu bir trench coat ve koyu renk ayakkabılar vardı. Uçağa bindikten sonra güneş gözlüğü bile takmıştı. Bu detaylarla FBI ünlü kompozit eskizlerinden ilkini oluşturdu. Ancak FBI'ın devasa bir arama başlatabilmesi için o can alıcı soruyu yanıtlaması gerekiyordu. Ne zaman atladı? Gece zifiri karanlık olduğu için uçağa eskortluk eden 2 savaş jetinin pilotları da uçaktaki mürettebatlar da atlayış anını görememişti. Fakat mürettebat çok tuhaf bir anı yetkililerle paylaştı. Saat 20.05'te kokpit interkom üzerinden Cooper'a bir yardım teklif etmiş ve Cooper bunu reddetmişti. Bu son temastı. Bu konuşmayı takip eden 10 dakika içerisinde mürettebat, uçağın gövdesinde ani bir sallantı ve titreşim hissettiklerini rapor etti. Bu basınç ve ağırlık değişimi Cooper'ın merdivenlerden atladığı o kritik ana işaret ediyordu. Ve daha sonra yapılan canlandırmalarda da bu kanıtlandı. Peki ama tam olarak nereden atlamıştı? Cooper, kaptanlardan belirli bir rota talep etmemişti. Hatta kaptanın uçuş planını sorması üzerine gösteriyi yola koy diyerek sabırsızlanmıştı. Bu yüzden kaptan da inisiyatif kullanarak Victor 23 adıyla bilinen standart havayolu koridorunu kullanmıştı. Atlayış saati ve Victor 23 rotası baz alındığında yetkililer adamın yüksek ihtimalle Portland'ın yaklaşık 40 kilometre kuzeyindeki bir yere düştüğünü hesapladılar. Uçağın rotası olan Victor 23 koridoru boyunca binlerce asker ve gönüllü karadan ve havadan haftalarca arama yaptı. Ama fırtına, yoğun orman dokusu ve dondurucu soğuk Cooper'dan tek bir iz bile vermedi. O dönemde teknoloji bugünkü gibi termal kameralara veya gelişmiş GPS sistemlerine sahip değildi. Kelimenin tam anlamıyla samanlıkta iğne arıyorlardı. Cooper ya o ormanda ölüp doğaya karışmıştı ya da paralarla birlikte çoktan izini kaybettirmişti. Yıllar geçti. Cooper dosyası tozlanmaya başladı. Ta ki 1980 yılının başına kadar. Brian Ingram adlı bir çocuk, Kolombiya Nehri kıyısında Tinabar isimli bir sahilde kamp ateşi yakmak için kumu kazarken çürümüş 3 tomar para buldu. Toplamda $5.880 ve seri numaraları Cooper'ın fidyeleriyle birebir eşleşiyordu. İşte gizem burada daha da karmaşıklaştı. Bu paralar oraya nasıl gelmişti? Jeolojik araştırmalar bu paranın atlayıştan yıllar sonra sanki birisi tarafından kasten oraya gömülmüş gibi durduğunu gösteriyordu. Üstelik paraların etrafındaki lastik bantlar hala sağlamdı. Oysa o bantların dışarıda bir yıl içinde parçalanması gerekirdi. Bu durum Cooper'ın hayatta kaldığını ve belki de FBI'ya bir mesaj bıraktığını düşündürtüyordu.
Ama paraların geri kalanı, yani 194 bin dolar hala kayıptı. Yarım asırlık süre zarfı içinde FBI tam 800'den fazla şüpheliyi sorguladı. Bazı isimler öne çıktı ama hiçbiri tam olarak puzzle'ın eksik parçası olamazdı. Örneğin Richard McCoy. Cooper vakasından aylar sonra tıpatıp aynı yöntemle bir uçak kaçırıp paraşütle atladı ama yakalandı. Herkes budur dedi ancak hostesler McCoy'un Cooper olmadığını söylediler. Bir diğer isim Kenneth Christiansen. Eski bir paraşütçüydü, havayolu çalışanıydı ve ölmeden önce kardeşine "Sana söyleyemeyeceğim sırlarım var" demişti. Hatta Robert Rackstraw, eski bir askeri pilot ve patlayıcı uzmanıydı. Devlete garez besliyordu. Ama FBI, kravattaki DNA'yı bu isimlerin hiçbiriyle %100 eşleştiremedi. 2016 yılında FBI havlu attı. Yarım asırlık bu dev dosya tamamen rafa kaldırıldı. D.B. Cooper, modern havacılığın en büyük açığını bulmuş, parayı almış ve gecenin karanlığında kaybolmuştu. O bir katil miydi yoksa sadece sistemle dalga geçen bir dahi mi? Hiçbir yolcuya zarar vermedi. Mürettebata nazik davrandı ve bir hayalet gibi gitti. Bugün Washington'ın o sık ormanlarında hala bir iskeletin veya 194 bin doların peşinde koşan defineciler var. Ama Cooper efsanesi o fırtınalı gecede atladığı merdivenlerde donmuş bir şekilde kalmaya devam ediyor. O sivil havacılık tarihinin çözülememiş tek dosyasıdır. Siz ne düşünüyorsunuz? Cooper o ormanda ölüp kurtlara yem mi oldu? Yoksa 200 bin dolarla yeni bir hayata mı başladı? O paralar neden 10 yıl sonra nehrin kıyısında belirdi? Yorumlarda bu efsaneyi tartışalım. D.B. Cooper o fırtınalı karanlıktan sağ çıkabildi mi? Hiçbir fikrimiz yok. Ancak bu belirsizlik devam ettiği sürece emin olabileceğimiz tek bir şey var. D.B. Cooper'ın hikayesi ve gökyüzündeki efsanesi şüphesiz sonsuza dek yaşamaya devam edecek. Bugünkü dosyamızın sonuna geldik. Kanalımız sizlerin desteğiyle büyüyor. Bu yüzden videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.